Herkese merhabalar. Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hamur yoğurma makinesiyle yoğurduğum, pratik bir şekilde yaptığım etsiz çiğ köftenin tarifini vereceğim arkadaşlar. Gerçekten çiğ köftecilerde satılanlardan pek bir farkı olmuyor. Bir de şöyle üçer üçer açılıp üçer üçer pişen nefis lavaşlarını yapacağız. Şöyle hemen hamur yoğurma makinemin yoğurma kabına 2 su bardağı esmer bulgur alıyorum. Üzerine 1 su bardağı sıcak su. Gördüğünüz gibi bulgur hemen suyu çekti. Biraz soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle 1-2 dakika karıştıralım. Az bir şey soğusa yeterli bizim için. Soğanın tadını değiştirsin, soğanı pişirsin istemiyoruz. Bir tane soğanı rendeleyip suyunu sıkıp içine ekliyoruz. 2 diş sarımsağı da yine rendeleyip içine ekliyoruz arkadaşlar. 1 kahve fincanı zeytinyağı ekliyoruz. Yine 1 kahve fincanı da ayçiçek yağı ekliyoruz. Şöyle 100 ml küçük çay bardağı ile yarım çay bardağı nar ekşisi ekliyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyoruz. Baharatları da ekleyip yoğurmaya geçeceğiz. 1 yemek kaşığı tatlı toz biber, 1 yemek kaşığı isot, yarım yemek kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon, 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz arkadaşlar. Bu kasede de bir domatesin rendesi var. Onu şimdi eklemeyeceğiz. 10 dakika yoğurduktan sonra yarısını ekleyeceğiz. Mutfak şefinin karıştırma aparatını takıp açıyorum makinemi. Yoğurmaya başlıyoruz şimdi. 40 dakika yoğrulacak arkadaşlar makinede. Eğer elinizle yoğurabilirseniz elinizle de 40 dakika yoğurun. Şöyle 10 dakika sonra domatesin yarısını ekliyorum. Bir domates rendesi vardı içinde biliyorsunuz. Bir 10 dakika sonra da hani domatesi ekledikten 10 dakika sonra da 4 adet buz küpü ekliyoruz arkadaşlar içine. Yoğrulurken ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Bu aşamaları elinizle yoğururken de yapabilirsiniz. Çiğ köften bir taraftan yoğrulurken ben de bir taraftan lavaşlarını hazırlayacağım. Şöyle 3 su bardağı unu yoğurma kabıma aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve 1 su bardağı su ekledim arkadaşlar. Şöyle bir tahta spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Bir çay bardağı kadar da süt ekliyoruz hamurumuza. Spatulanın üzerinden hamurumu sıyırıp şöyle elimle yoğurmaya başlıyorum. Her zamanki gibi biraz toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıp yoğurmaya devam edeceğim. Hamurum biraz toparlandı. Şimdi tezgahın üzerine alıp yoğurmaya devam edeceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Hamurumuzun kıvamı gördüğünüz gibi tam oldu. Elime de yapışmıyor, tezgahın üzerine de yapışmıyor ve gerçekten yumuşak ve güzel tam lavaş hamuru oldu arkadaşlar. Yoğurma işlemimi bitirdim. Şöyle hamurumu ikiye bölüyorum. Şöyle elimle eşit bir şekilde kesmek için rulo yapıyorum ve ikişer parmak kesiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bezeler yapıyorum kestiğim hamurları. ...14 adet beze çıkardım arkadaşlar. Üzerine temiz bir mutfak bezi örttükten sonra 5 dakika dinlendireceğiz. O dinlenirken de şöyle bir kontrol ediyorum. Çiğ köftelerim hala yoğruluyor. Biraz bekledikten sonra şöyle ilk bezemden biraz un serpip açmaya başlıyorum.
Kahve fincanı tabağı kadar açacağız arkadaşlar hamurlarımızı. Yani küçük bir tabak şeklinde. Aslında kalın açacağız ama incecik lavaşlar yapacağız. Hatta üçer üçer pişireceğiz. Üçer üçer açacağız. Bunların hepsini nasıl yapacağız birazdan göreceksiniz. Hamurumu bu büyüklükte açtım. Tabağıma aldım. Üzerine şöyle fırçayla yağ sürüyorum. Diğer hamurumu da aynı büyüklükte açıyorum. Şimdi açtığım hamuru da yağladığım hamurun üzerine bu şekilde bırakıyorum ve üzerine tekrar yağ sürüyorum. 3 kat yapacağız. Ama en üstteki katın üzerine yağ sürmeyeceğiz. Şimdi son hamurumu da açıyorum. Evet, son hamurumuzu da açtıktan sonra hamurlarımızı üçlüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde üçlü üçlü açıp üçlü üçlü pişireceğiz. Dilerseniz bunu beşli şekilde de yapabilirsiniz. Ben bütün tabağı bu şekilde üçleyerek dolduracağım arkadaşlar. Evet, 12 tane hamur elde ettim. Geriye kaldı 2 hamurum. 2 hamuru da şu şekilde aralarına sıvı yağ sürerek ikili şekilde açıp pişireceğim arkadaşlar. Üzerine temiz bir bez örtüyorum. Çiğ köftem oldu. Çiğ köftemi hazırlayana kadar bekleyecek. Çiğ köftelerim hazır arkadaşlar. Oradan nasıl görünüyor bilmem ama gerçekten çiğ köfteciden alınmış kıvamı ve lezzeti yakalayabiliyoruz. Hamur yoğurma makineniz yoksa aynı işlemi dinlendire blenderla da yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde dinlene kendiniz de yoğurabilirsiniz. Hani böyle bir 5 dakika yoğurup dinlenip bir 5 dakika yoğurup gene dinlenip falan kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. 40 dakika yoğurmanız gerekiyor. Sıkarken elimize eldiven giymemizin amacı sadece hijyen değilmiş. Şekil verirken daha güzel şekil alması için ve üzerindeki parlaklığı yakalayabilmek için eldiven giymek gerekiyormuş. Ben de daha yeni öğrendim. Bu tarifim yeni değil. 2020'nin yaz aylarında Instagram'a da videosunu çekip atmıştım. YouTube'a da videosunu çekmek istedim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tarif arkadaşlar. Evet, bu şekilde avucumuzun içiyle ceviz büyüklüğünde kopardığımız çiğ köfte parçalarımızı sadece bir kere sıkıp bırakıyoruz. Ve diziyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Evde yapılan her şeyin hem daha hijyenik hem de daha ekonomik olduğu kanısındayım arkadaşlar. O yüzden mutlaka deneyin tarifimi. Evet, son çiğ köftemi de sıkıp yerleştiriyorum arkadaşlar. Instagram sayfamda 3 su bardağı bulgurla yapılan çiğ köfte var. Daha fazla çıkıyor. Dilerseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şöyle ortasına bir limon, kenarlarına da maydanoz koyup hemen lavaşlarını yapmaya başlıyorum. Üçer üçer yağladığımız lavaşları şu şekilde oklavayla açıyorum. Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Pişireceğim tavanın büyüklüğünü de açmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, tavamın büyüklüğünü de açtım. Hemen ısınmış olan tavama aldım hamurumu. Şu şekilde kenarlardan düzeltiyorum. Şu anda 3 tane hamur üst üste biliyorsunuz. Şöyle çevire çevire pişiriyorum.
Piştikçe katları açılmaya başlayacaktır. Şöyle benim gibi yakmayın elinizi de. Yanınıza bir maşa alırsanız katlarını daha kolay açarsınız. Açılan katları dikkatlice ayırıp ters çeviriyoruz. Bakın ters çevirdim. Pişmeyen yüzünü de çevirip pişireceğim. Bakın bunun da tek yüzü pişti. Bakın ters çevirdim. 3 lavaşı birden ters çeviriyorum şu anda. Pişmeyen yüzünü de pişirdikten sonra onu alacağım arkadaşlar. Bilmiyorum anlatabildim mi ama bu şekilde pişirmek çok kolay oluyor. Bu kolay yöntemi sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Bana kalsa ben tek tek hepsini açar, hepsini tek tek pişirirdim. Çünkü ben hamur açmayı çok seviyorum. Bu üçlü pişirme yöntemi de eğlenceli aslında. Bunu bir de beşli falan pişiriyorlar arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Hamurlarımızı yağlayıp beşli pişirme işlemini. Bakar mısınız? Çok ince ve güzel oluyor gerçekten. Biraz daha yumuşarsa daha iyi olacak. Pişen lavaşlarımızı mutlaka bir bezin arasına alıyoruz yumuşaması için. Evet, ben diğer lavaşlarımı da bu şekilde pişirmeye başlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tanesini pişirdim. Çok pratik bir işlem ve gerçekten lavaşları ince ve çok güzel oluyor. Piştikten sonra önemli olan şey lavaşlarınızın kurumaması. Böyle güzelce mutfak bezlerine sarıp bir poşete de geçirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, üçer üçer pişen incecik lavaşlarımız ve çiğ köftelerimiz hazır. Şimdi sizler için bir tane çiğ köfte dürüm yapacağım. Bu lezzeti mutlaka denemelisiniz diyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.